Milattan önce 3000 yılının sonlarında Anadolu ile alakalı bilgileri 2334-2279 yılları arasında yaşayan Akkad kralı Sargon'un kahramanlıklarını anlatan Şartamari metinleri vermektedir. Bu metinler milattan önce 3000 yılının son çeyreğinde Mezopotamya ile Anadolu arasındaki bağlantıları göstermesi açısından son derece dikkat çekicidir. Şartamari metinleri olarak adlandırılan belgede efsanevi Akkad kralı Sargon'un Akdeniz'e açılarak Kıbrıs ve Girit'e kadar ulaşıldığı yazılıdır. Ur şehrinde bulunan bazı belgelerde ise Akatlı Naramsi'nin daha önce hiçbir kralın ayak basmadığı topraklarda savaştığı anlatılmaktadır. Erken Tunç Çağı 3 evresi Batı Anadolu'nun kıyı kesimlerinde 3A ve 3B olmak üzere 2 evrede incelenir. Erken Tunç Çağı 3A M.Ö. 2300-2200, Erken Tunç Çağı 3B ise M.Ö. 2200-2000 yılları arasına tarihlenir. Erken Tunç Çağı 3A evresinde ticaret ağı Yunanistan, Anadolu ve Suriye'yi içine alacak biçimde genişlemiştir. Bu süreç Ege Denizi çevresi için Anadolu ticaret ağı ya da Troas, Çanakkale'de antik kent bölgesinden başlayıp Mezopotamya'ya ulaşan büyük kervan yolu olarak tanımlanır. Özellikle Depas, Tankart, Gaga ağızlı testiler bu dönemin belirleyici kap tipleridir. Seramik buluntular Depas, Tankart ve Suriye şişesi olarak adlandırılan kap formları Batı Anadolu, Troya, Limantepe, Baklatepe, Ege adaları, kıta Yunanistan ve Balkan Yarımadası'ndaki yerleşimlerden bilinmektedir. İç Anadolu ve kuzeyi Güneydoğu Anadolu'da da karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin ortaya çıkmasını sağlayan asıl unsur Asur Krallığı'nın kurduğu ticari kolonilerdir. Bu ticaret sisteminin sürdürülebilmesi için Asur Devleti Anadolu'da Karum ve Vabartumlar kurmuştur. Karum, Sümerce kökenli Karu kelimesinden türemiş bir kelimedir. Liman anlamında olup ticaret merkezi, pazar yeri olarak tanımlanmıştır. Vabartum, ticaret istasyonu olarak tanımlanmakta ve en yakınındaki Karum'a bağlı olarak çalışmaktadır. Kültepe Kaniş Karumu, Kayseri, Anadolu ticaret merkezlerini yöneten koloni merkeziydi. Bütün Karumlar Kaniş'e, o da Asur'a bağlıydı. Bu dönemde Anadolu şehir beylikleriyle doludur. Bu beylikler sürekli birbirleriyle çekişme halindedir. Bu bilgileri ise en iyi biçimde Mama kralı Anumhirbi'nin Kaniş, Kayseri kralı Varşama'ya yazdığı cevabi mektuptan öğreniyoruz. Asurlu tüccarlar ile iş yapmak Anadolu'daki kralların toprak bilincini arttırmıştır. Bu sayede toprak egemenliğinin önemi artmıştır. Anadolu'daki şehir krallıklarının beyliklerinin başında bir rubaum, prens bulunmaktadır. Daha büyük krallıklar için rubaum rabium, büyük prens, kral deyimi kullanılmaktadır. Yönetimde ayrıca rubatum denilen kraliçelerin de söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şimdiye kadar hiçbirinin ismi okunamamıştır. Anadolu'yu diğer bölgelerden ayıran en önemli farklardan birisi kuşkusuz yönetimde kadınların da söz sahibi olmasıdır. Milattan önce 3000 yılında Ur şehrinde bulunan bazı belgelerde Akkad kralı Naramsi'nin daha önce hiçbir kralın ayak basmadığı topraklar olan Anadolu'da savaştığı anlatılmaktadır. Bunlardan birinde Naramsi'nin Anadolu'ya geldiği zaman 17 kraldan oluşan bir koalisyonun kendisine karşı çıktığı belirtilmektedir. Bu koalisyon ordusuna Hatti kralı Pampa komuta etmiştir. Krallıklar arasında Hatti, Kaniş, Amurru, Armanu ve Kuşara'nın isimleri geçmektedir. Milattan önce 3000 yılında karşımıza çıkan bu isimler daha sonra milattan önce 2000. yılda da kullanılmaya devam etmiştir. Bu belgeler sayesinde söz konusu dönemde Anadolu'da çok sayıda beyliğin bulunduğu, bunların bir tehlike karşısında birleşebildikleri anlaşılmaktadır. Hatti uygarlığı M.Ö. 3000. yılın sonlarından M.Ö. 2000. yılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönem Eski Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı'na denk gelir. Hatti uygarlığı M.Ö. 2000. yılın ortalarında Hititler tarafından fethedilmiştir. Hititler Hatti kültürünü ve bazı dini uygulamalarını benimseyerek kendi kültürleriyle harmanlamışlardır. Hatti toprakları Hitit İmparatorluğu'nun çekirdek bölgesini oluşturmuştur. Bu dönemde Hatti dili
ve kültürü Hititler tarafından asimile edilmiştir. Ancak Hititler birçok Hatti tanrısını ve ritüelini benimsemiştir. Hitit kaynaklarında Truva, Vilusa olarak bilinir. Hatti uygarlığının ardılları olan Hititler, Truva'ya dair bazı kayıtlar bırakmışlardır. Hitit kralları ile Vilusa'nın yani Truva'nın liderleri arasında yapılan anlaşmalar bu iki bölgenin diplomatik ilişkiler içinde olduğunu gösterir. Milattan önce 13. yüzyıla tarihlenen Hitit metinlerinde Hitit kralı Muvatalli ile Vilusa yani Truva kralı Alaksandu arasında bir antlaşma yer alır. Bu antlaşma Truva'nın Hitit İmparatorluğu'nun etkisi altında olduğunu ve aralarında belirli bir ilişki olduğunu gösterir. Truva Savaşı efsanesi ve Hitit yazıtlarındaki Vilusa, bazı araştırmacılar tarafından Hatti kültürü ve Hitit tarihi bağlamında incelenmiştir. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva, Hitit kayıtlarındaki Vilusa ile özdeşleştirilmiştir. Hatti ve Truva arasındaki doğrudan ilişkiyi belgeleyen sınırlı kanıt olsa da, arkeolojik buluntular ve tarihi kayıtlar bu iki uygarlık arasında dolaylı bağlantılar olduğunu göstermektedir. Ticaret yolları, kültürel benzerlikler ve Hitit kayıtları Hatti ve Truva'nın birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler Anadolu'nun erken dönem tarihinin anlaşılmasında önemli ipuçları sunar. Asurlu tüccarlar Anadolu'da geniş bir ticaret ağı kurarak bölgeyi Mezopotamya'ya bağladılar. Bu ticaret ağı Asur'dan Anadolu'ya kalay, tekstil ürünleri ve lüks eşyalar getirirken Anadolu'dan da Asur'a altın, gümüş ve çeşitli ham maddeler ihraç edilmesini sağladı. Özellikle Kayseri yakınlarındaki Kültepe ve çevresindeki ticaret kolonileri ticaretin merkezi haline geldi. Bu durum yerel ekonomilerin canlanmasına ve zenginleşmesine yol açtı. Asurlu tüccarlar ticaret kayıtlarını tutmak için çivi yazısını Anadolu'ya getirdiler. Bu yazı sistemi Anadolu'nun yerli halkları tarafından benimsenerek idari ve ticari işlemlerin daha sistemli ve organize şekilde yürütülmesini sağladı. Ticaret kolonileri Anadolu'da kentleşme sürecini hızlandırdı. Tüccarların yerleşim yerleri etrafında yeni şehirler ve kasabalar oluştu. Bu şehirler sosyal ve ekonomik merkezler haline geldi. Şehirleşmenin artması siyasi organizasyonların da gelişmesine yol açtı. Yerel liderler ticaretin getirdiği zenginlik sayesinde güçlenerek daha büyük ve karmaşık yönetim yapıları oluşturdular. Asurlu tüccarlar ve Anadolu'nun yerel halkları arasındaki etkileşim kültürel alışverişi teşvik etti. Asur kültürünün unsurları yerel kültürlerle kaynaşarak Anadolu'da zengin ve çeşitli bir kültürel ortam yarattı. Bu dönemde dini inançlar, sanat, mimari ve günlük yaşam pratiklerinde karşılıklı etkilenmeler görüldü. Ezero kültürü bugünkü Bulgaristan'ın güneydoğusunda Trakya bölgesine yakın bir bölgede gelişmiştir. Kültür adını Bulgaristan'daki Ezero köyünden alır. Tipik Ezero yerleşimlerinde taş temelli ve kerpiç duvarlı evler bulunmuştur. Siyah veya gri renkte genellikle geometrik desenlerle süslenmiş seramikler yaygındır. Ezero seramikleri hem yerel üretimin hem de dış etkilerin izlerini taşır. Toprak altına yapılan basit mezarların yanı sıra daha zengin mezar yapıları da bulunmuştur. Mezar buluntuları arasında seramik kaplar, taş baltalar ve süs eşyaları yer alır. Yamnaya kültürü geniş bir coğrafyaya yayılan pastoralist kültürdür. Bu kültürün etkileri Trakya bölgesine kadar uzanmıştır. Yamnaya insanları büyük ölçüde göçebe hayat sürmüşlerdir ve atlı göçebelik bu kültürde önemli bir yer tutmuştur. Yamnaya seramikleri basit ve sade olup genellikle işlevseldir. Yamnaya kültüründe kurgan olarak bilinen höyük mezarları yaygındır. Bu mezarlarda ölüler yanlarına çeşitli hediyelerle birlikte gömülmüştür. Karanova kültürü Bulgaristan'ın Karanova köyü yakınlarında ortaya çıkarılmıştır.
Bu kültür özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik topluluklardan oluşur. Karanova seramikleri genellikle ince işçilikle yapılmış ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Tunç çağına geçiş döneminde bu seramiklerde değişim ve gelişim gözlenmiştir. Karanova yerleşimleri genellikle taş temelli ve kerpiç duvarlı evlerden oluşur. Bu yerleşimler Trakya bölgesinin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunmuştur. Traklar M.Ö. 2000'den başlayarak Demir Çağı ve Klasik Antik Çağ boyunca Doğu Avrupa'da, özellikle günümüz Bulgaristan, Yunanistan'ın kuzeyi, Türkiye'nin Avrupa kısmı ve Romanya'nın güneyinde yaşamış bir halktır. Trakya bölgesi adını bu halktan alır. Trak toplumunun büyük bir kısmı kabilelerden oluşuyordu. Kabileler arasında hiyerarşik bir düzen vardı ve her kabilenin kendi lideri bulunuyordu. Zamanla bazı kabileler krallıklar halinde birleşmiştir. Traklar altın ve gümüş işlemeciliğinde ustalaşmışlardı. Pek çok altın ve gümüş süs eşyası, takı ve ritüel kapları günümüze ulaşmıştır. Ayrıca seramik, dokuma ve metal işçiliğinde de yetenekliydiler. Traklar savaşçı bir toplum olarak bilinirdi ve savaş arabaları, okçular ve mızraklar gibi çeşitli askeri birimleri vardı. Komşu halklarla sık sık çatışmalar yaşamışlardır. Özellikle Persler ve Makedonlar ile mücadele etmişlerdir. Büyük İskender'in babası II. Filip tarafından yenildikten sonra Makedon İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmişlerdir. Trak kültürüne ait pek çok arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Bunlar arasında mezar höyükleri, kaya tapınakları, kaleler ve şehir kalıntıları sayılabilir. Bulgaristan'da Kazanlık, Perperikon ve Strosel gibi yerlerde önemli Trak mezarları ve tapınakları keşfedilmiştir. Traklar, Yunan ve Roma uygarlıkları üzerinde kültürel ve askeri etkilerde bulunmuşlardır. Trakya, hem Doğu hem de Batı dünyası için stratejik bir bölge olmuştur ve bu nedenle sürekli olarak büyük imparatorlukların ilgisini çekmiştir. Traklar ayrıca Roma İmparatorluğu döneminde de önemli roller üstlenmişlerdir. Birçok Trak savaşçısı Roma ordusunda görev yapmıştır. Trakya uygarlığı Balkanların önemli tarihi ve kültürel unsurlardan biri olarak günümüzde de bilimsel araştırmaların ve arkeolojik çalışmaların merkezinde yer almaktadır. Trakya'nın tarih öncesi ve antik çağlarda zengin geçmişi bölgenin kültürel mirasının derinliklerini gözler önüne sermektedir. Homeros'un İlyada destanında Truva Savaşı'ndan bahsedilirken Trakya bölgesi ve Trak savaşçıları da zaman zaman anılır. Trakya'dan gelen savaşçıların Truva Savaşı'na katıldığına dair mitolojik anlatılar, iki bölge arasındaki olası askeri ve kültürel bağları da işaret eder. Nitekim Trakya'da ve Truva'da yapılan kazılar her iki bölgede de benzer çanak, çömlek, takı ve silahların kullanıldığını göstermektedir. Bu benzerlikler dolaylı olarak iki kültür arasında bir etkileşim olduğunu gösteriyor. Trakya ve Truva'daki bazı mezar ve tapınak yapıları arasındaki mimari benzerlikler bulunabilir. Ancak bu benzerliklerin doğrudan bir etkileşimden mi yoksa daha geniş bir kültürel yayılımın parçası olarak mı ortaya çıktığı tartışılmalıdır. Bazı tarihçiler ve arkeologlar Truva'nın yıkılmasının ardından bölgeden kaçan insanların Trakya'ya göç etmiş olabileceğini ve burada yeni yerleşimler kurmuş olabileceğini öne sürmektedir. Truva ve Trakya arasındaki ilişki doğrudan kanıtlarla belirlenmemiş olmakla birlikte coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlamlarda çeşitli etkileşimlere ve bağlantılara işaret eder. Bu bağlantılar ticaret, göç, askeri ittifaklar ve kültürel alışverişler gibi çeşitli yollarla gerçekleşmiş olabilir. İki bölge arasındaki ilişkinin tam olarak anlaşılması daha fazla arkeolojik ve tarihsel araştırma gerektirmektedir. İskitler Tunç Çağı boyunca Balkanlarda etkili olan göçebe topluluklardan biriydi. İskitler özellikle Orta Asya kökenli bir halk olarak bilinir ve genellikle atlı savaşçılar olarak tanımlanır. Balkanlardaki İskit varlığı bölgedeki kültürel ve siyasi yapıyı etkilemiştir. İskitler genellikle göçebe bir yaşam tarzı sürüyorlardı ve geniş bozkırlarda at yetiştiriciliği yapıyorlardı. Bu göçebe yaşam tarzı Balkanlardaki İskit nüfusunda da benzer şekilde artış yaşanmasına yol açtı.
İskitler Balkanlarda ticaret yollarının kavşağında yer aldıkları için bölgedeki ticarete de katılmış olabilirlerdi. Bu İskitlerin Balkanlardaki etkileşimlerini ve kültürel alışverişi teşvik etmişti. Balkanlar ticaret yollarının kavşağında yer aldığı için farklı kültürler arasında ticaretin yanı sıra kültürel alışveriş de gerçekleşti. Bu dönemde bakır, gümüş, altın ve diğer değerli metallerin ticareti yoğundu ve bu bölgenin ekonomik yaşamını şekillendirdi. Balkanlarda Tunç Çağı boyunca yerel kültürlerin geliştiği ve değiştiği görülmektedir. İskitlerin Balkanlardaki varlığı bölgedeki savaşçı kültürünün gelişimine de katkıda bulunmuş olabilir. İskitlerin savaşçı geleneği Balkanlardaki diğer topluluklar üzerinde belirleyici bir rol oynamıştı. Görüldüğü üzere Truva'nın Tunç Çağı boyunca etrafında bulunan komşularına arkeolojik olarak biraz değindik. Anadolu'ya, Balkanlara, Traklara ve İskitlere olabildiğince baktık. Özetle şunlar denilebilir. Tunç çağlarında Anadolu'daki Akat etkisi, Hatti beyliklerinin Anadolu'da ilk yerleşik halk oldukları ve sonrasında Hitit egemenliğine girmeleri, Asurluların kurduğu ticaret kolonilerini gözlemledik. Bu ticaret kolonileri döneminde Anadolu'ya yazının gelmesi, düzenli devletlerin ortaya çıkması gibi durumları gördük. Trak diye bir ulusun varlığını görüp İskitler hakkında birkaç küçük bilgi edindik. Yavaş yavaş konumuza giriş yapıyoruz ama konumuza girmeden önce Balkanlardan gelen göçlere değinip Truvalıların Türklerle olan ilişkilerine bakacağız. Sonraki bölümde Balkan göçleri, Friklerin Anadolu'ya girişi, Trakların bu göçteki yolculuklarını, Truva Savaşı'nda yaşanan bazı olayları ve yine bu dönemde Türklerin durumunu inceleyerek Türklerin yaşanan bu göçlerdeki rollerine bakacağız. Takipte kalın, esen kalın.